Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, güzel ahlak, insan fıtratının tezahürüdür. İnsan içinde ahlak-ı âliye-i İslamiye'ye karşı bir alaka yok ise, Kur'an'ın anlattığı ahlak tarzını, ahlak sistemini içine indirememişse, ruh dünyasının dudakları onun ile mütebessim değil ise, o insanın ahlaklı görünmesi sunilik olur, yapmacık olur. Ahlak fıtri midir, suni midir? Güzel ahlaklı olan kimseye insan baktığı zaman bunu apaçık görür. Ahlakın fıtri oluşu, tertemiz fıtratın, Kur'an-ı Mucizül Beyan'a yatkın, uygun, muvafık hale gelmesi, Kur'an'da anlatılan şeylere o tertemiz fıtrat böylesine muvaffakat gösterirse, öylesine alışırsa, ihtiyat haline getirirse Kur'an ahlakını, göz tırmalayıcı herhangi bir sunilik onda müşahede edilemez. Suni, güzel ahlaklı çok kimseler vardır ki, bir noktaya kadar melekliği devam eder. Fakat hemen bir noktada bakarsınız, yılan dilini çıkarır ve sizi sokuverir. Pek çoklarımızda müşahede edildiği gibi, bir sinek uzun boylu kartal görünemez.
Bir ateş böceği insanlığı uzun zaman bir yıldızdır diye aldatamaz. Yıldız yıldızdır, ateş böceği ateş böceğidir. Uzun asırlar insanlığın nazarında yıldız görünen bir insan yıldızdır. Bütün beşerin en akıllarının onu öteden beri yıldız olarak tanımaları demek fıtraten yıldız olan o insan, Kur'an-ı Mucizül Beyan'da bulunan yıldız yıldız ahlak almış, onun ile mütehallik olmuş, onu fıtrat haline getirmiş, itiyat haline getirmiş, her türlü sunilikten uzak olarak o ahlak âliye ile yaşamış. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hiç sözlerine muttali olmasa bile bir insan, yaptığı işleri görmese bile bir insan, icraatına bir hakkın vakıf olmasa bile bir insan, onun mübarek bir iki davranışına bakması, rüşte ermesine, daire-i hidayet içine girmesine kafi geliyor. Ona bir kere bakan, içinin eridiğini ve hemen ona doğru kendisini koşturmaya sevk eden bir hissin kendisini kamçıladığını içinde hissetmeye başlar. Bu alabildiğini onun fıtriliğine, ciddiliğine, fersah fersah sunilikten uzak bulunduğuna delalet eder. 20. asırda bu asrın anlayışı, bu asrın ilminin telkin ettiği riyakâr simalar, aldatıcı simalar, mütevazi görünen simalar, yüzü yerde görünen insanlar, bunlar arasında niceleri vardır ki hakiki perde kalksa pek çoğunu siyah mar göreceksiniz. Kuyruk dikmiş akrep göreceksiniz. Fırsat bulduğu zaman hemen soktuğunu müşahede edeceksiniz. Bu da bu asrın ilim anlayışının nezaket adına telkin ettiği insan fıtratını bozan, insanı fıtrilikten, temiz hilkatten uzaklaştıran suni ahlak şeklidir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı fıtriydi. Ona mütevazi diyorsak, ona halim selim diyorsak fıtriydi bunlar. Bunları günlük yaşayış haline getirmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O halim selim olmak için halim selim değildi. O mütevazi olmak için mütevazi değildi. O zatında, fıtratında tevazu bir ahlak olarak benimsendiği için mütevaziydi. Onun için bu yüksek ahlakı 23 senelik peygamberlik hayatında, ondan evvelki 40 senelik peygamberlik öncesi hayatında herkes görmüş ve aksini hiç müşahede etmemiş. 23 sene insanlığın en meşhurları nazarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kartal gibi görünmüştü, yıldız gibi görünmüştü, güneş gibi görünmüştü. Vefat ettiği zaman aynı hal üzere vefat ediyordu ve hiç kimse aldanmadığını müşahede ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir çocukla dahi yolculuk yapsa, binecekleri bir merkep var ise o çocukla münavebe suretiyle binerdi ona. Aynı vakayı magazi yazarları bize Kays İbn Sa'd'in başından geçen bir vaka olarak naklederler. Çocuk merkebin üzerinde, adını söylüyorum, nezaketsizlik saymayın, aynen yazıldığı için aynen naklediyorum. Resul-i Ekrem yerde çocuğa ağır geliyordu bu. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem binip de onu indirmedi. Bindiyse onu da merkebin ya terkisini aldı ya önüne aldı, beraber gittiler. Sahabi başka bir durumunu bize aynen şöyle nakleder. Biz bir yerde kırda bulunuyorduk. Yemek yapalım diye kalktık, onun istirahat etmesini düşündük. Halbuki o buna rıza göstermedi. Vazife taksimi yapalım dedi. O gün vazife taksim ettik. Peygamber ve ümmeti arasında vazife taksim ettik. O tatlı vakada odun toplama işi Resulullah'a düşmüştü. Gitti odun topladı, geldi ocak yaptı, yaktı, biz de başka şeyleri yaptık diye anlatır bize. Magazi yazarları hicrette onun o fıtri tevazuunun şu şekilde tezahürünü bize naklederler. Hazreti Ebu Bekir'le gidiyordu. Siret ve suret benzerliği vardı ikisinde. İkisi de dünyayı terk etmiş, ikisinin renginde, benzinde Allah mehafet ve mehabetinin izleri saklıydı.
Simalarına bakan insan, Allah korkusu altında kıvranan, kıvrım kıvrım, içinde burkuntular birbirini takip eden insanların olduğunu hemen anlayıverirdi. Hazreti Ebu Bekir de öyleydi, Resulullah da öyleydi. Onun için Kuba'da Hazreti Ebu Bekir Resul-i Ekrem'in yanında otururken acaba peygamber hangisidir diye Medineliler tereddüte düşmüşlerdi. Çoluk çocuk, kadın erkek o gün Resul-i Ekrem'in etrafında toplanıyor, onu geldi diye tebrik ediyor, tebcil ediyor, onun hakkında naatlar okuyorlardı. Ama acaba Ebu Bekir'in elini mi sıksak diyorlardı, Resulullah'ın elini mi sıksak diye tereddüt içindeydiler. Çünkü kimin peygamber olduğunu bilemiyorlardı. Vaziyete muttali olan Hazreti Ebu Bekir hemen kalkıp eline bir yelpaze alıp Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başında onu hareket ettirmek suretiyle oturanın peygamber, ayaktakinin ümmet olduğunu göstermişti. O ashabı içinde oturursa kimse onun büyük olduğunun farkına varamazdı. O ahadin aslan bir insan gibi otururdu. Ve yine en mevsuk hadis kitapları bize şunu naklediyorlar. Halk arasında sofranın başında bağdaş kurmuş oturan nebiler nebisi eliyle yemek yiyordu. Bir kadın onu biraz da ahlak-ı âliye İslamiye'den uzak, biraz da edepsizliğe yakın bir kadın, köle gibi yerde oturmuş yemek yiyor diye Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hafife aldı, hakir görmeye çalıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o vakada ağzındaki bir lokmayı o kadına yedirince sahabi müşahadesini anlatıyor. Bütün kadınların en hayalisi haline geldi diyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, evet ben de köleyim, Allah'ın kölesiyim. Bir insanın hiçbir zaman omuzundan atamadığı, atamayacağı bir kölelik vardı. Ve o fıtri olarak bu köleliğe katlanmıştı. Müminlere karşı tevazu kanatları yerlere kadar inmişti. İnsanlardan bir insandı, Hazreti Ali'nin ifadesiyle. Kun inden nas, ferden minen nas. İnsanlar arasında insanlardan bir insan ol. Seni ne kadar büyük görürlerse görsünler, insanlardan bir insan ol. Teveccüh sana kendine bir makam verme fikrini vermesin. Bu hissi vermesin, seni aldatmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldanmayan insan, aldatmayan insan olarak bu noktada dahi bir payan, hadsiz bir büyüklüğe sahipti. Onun tevazu onu yüceltiyordu. O kadar büyüktü ki mütevazi görünüyordu. O kadar büyüktü ki insanların seviyesine inmek için belini büküyordu. İşte onun asıl tevazuunun manası bu idi. Ve en son olarak şunu size nakledeyim. Mekke fethediliyordu. Hazreti Ayşe ve pek çok sahabe müşahedelerini naklediyorlar. Allah Resulü 1000 yerde o gece ışık yakmıştı. Kafirlerin kalbine korku salmıştı. Mekkeli halkta bir panik hasıl olmuştu. O gün bir fatih olarak Mekke'ye dönüyordu. Fazla değil 18-9 sene evvel Mekke'den Arap'ın tabiriyle farid olarak dışarıya çıkarılmıştı. O gün yüzüne bakmamış, kovmuşlardı. Mekke'den atmışlardı. Kovmaya da gönülleri razı değildi ama başka bir şey yapamadıkları için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ayrılmıştı. Onlar da uzun boylu artık arkasına düşmemişlerdi. Ve aradan kısa bir zaman geçtikten sonra Allah Resulü fatih bir kumandan olarak Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Hazreti Ayşe müşahedesini bize şöyle naklediyor. Kabe-i Muazzama görününce, Beytullah görününce üzerinde bindiği hayvan üzerine öylesine abandı, öylesine eğildi ki tevazünden mübarek başı semere değecek hale geliyordu. Yüzünde bir hicap çizgisi belirmişti. Hicap ediyordu, Allah'ın mukaddes şehrine bir fatih olarak girmeden hicap ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemin kendisini alkışlamasına ve sahabinin onun yanında serfuru etmesine rağmen tevazu elden bırakmıyordu. Fevkalade büyüklük, fevkalade mehabetle beraber fevkalade tevazu bir arada cem etmesi onun peygamberliğine delalet eder. Şu hususta iki cümle halinde ağzından çıktığı için izah edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de müthiş bir mehabet vardı. Onu bir hakkın tanıyan kimse, peygamberliğiyle bilen kimse onun yanında söz söylemeye cesaret edemezdi.
Hele sahabi edebi içinde meseleyi ele alacak olursanız, sahabi ağzını açıp da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sormaya adeta cesaret edemezdi. Ama Allah Resulü bununla beraber çok mütevazıydı. Simaya bakarken muhakkak tebessüm ederlerdi. Otururken tıpkı onlar gibi otururlardı. Ve kendisi bir meclise girdiği zaman kıyam ederlerse la tekumu kema tekumul aatim yuazzimu ba'duhum ba'da derdi. Birbirinize ayağa kalkmayın tıpkı hakemler gibi. Onlar bazılarını böyle tazim eder, büyük görürler. Bana ayağa kalkmayın diye men ederdi. Ama buna rağmen bu fevkalade tevazunun yanı başında bir mehabet, bir celadet vardı. Onu gören bir bakıma dudağı patlardı. Çünkü Allah'a imanın, Allah'a bağlılığın, onun mürakabesine gönül vermenin ağırlığı vardı, ihtişamı vardı üzerinde. Bu iki birbirine zıt şeyi bir araya getirme, nübüvvetin hasle-i lazımesi idi ve ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün kemaliyle görülmüştür. Yanlış anlaşılmasın diye bir hususu tavzih lüzumunu duydum. Aleyhissalatu vesselam kendisine ashab-ı kiramı ayağa kaldırtmıyordu ama ashab-ı kiram hiç hürmette kusur etmiyor. Her içeriye girişinde ayağa kalkıyorlardı. Mümkünse onu başlarına da alıyorlardı. Hürmette kusur etmiyorlardı. Fakih bundan bir hüküm çıkarır. Büyüğün şanı odur ki kendisine ayağa kalkanlara kalkmayın desin. Ama küçüğe düşen edep de odur ki büyüğe ayağa kalksın. Küçük kalkacak, büyükse kalkma diyecek, kaldırtmayacak. Bu işin muvazenesidir. Siz kalkmayın dedi mi, Resul-i Ekrem meclise girecek de onlar ayaklarını uzatıp oturacaklar. Bu İslam tarihinde vaki ve varit değildir. Ancak 20. asrın enaniyet adına, benlik adına, şahsiyet adına zerk edilmesi neticesinde meydana gelmiş hoyratlığıdır. Büyüye ayağa kalkılır, izaz ve ikram yapılır. Ama onda zerre kadar büyüklük varsa ona mani olacak. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tevazu sultanı. Büyüklüğü kadar mütevazıydı. Hayatı içtimaiyede herkesin görmesi ve görünmesi için bir tezahür noktası, bir odak noktası vardır. Eğer kâmeti çok yüksek ise görünebilmesi için, halkın nazarına kendisini arz edebilmesi için başını aşağıya eğecek, tekavvüs edecektir. Eğer boyu kısa ise, küçük ise şayet görünemiyorsa, o noktadan görünebilmek için de parmaklarının ucuna dikilecek, uzanmaya çalışacaktır. Onun içindir ki büyük görünen kimseler insanların en aşağısı, en delisi, en hasisidir. Tevazu içinde bulunan kimseler de insanların en büyükleridir. Allah Nebiler Nebisi'nin aynı olup aksettirdiği tevazunun nebzesini bizlere de lütfeylesin. Keremi, ihsanı çok geniştir. Ondan çok şey istiyoruz, himmetimizi âli tutuyoruz. İstediğimiz bütün şeyleri lütfedip bizleri payidar, ahlak-ı âliye ile serfiraz kılsın. Ela inne ahsenel kelamü ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kama kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û lehu ansitû leallekum turhamûn. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vahfid cenâheke lilmu'minîn. Sadakallahul azîm. Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kâmilîne kema emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu'n nebiyyül muteber. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekâmeti şâni safiyyih. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار
واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل وسلم İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullâhe ve ati'ûh. Allah'tan çok korkun. Korktuğunuz için Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil kurba. Allah adaletle emrediyor. Yalnız doğrular cennete gidecek. Size doğrulukla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, görmeseniz dahi her hadise tarrakalarla onu ilan ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda yükselmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, rahatsız olmadığınızdan ve henüz rahatsız olduğunuzdan, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının, yanlış terbiyecilerin anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Size böylece vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, 1000 türlü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emn-i eman içinde sahili selamete çıka, müminlere Allah'ın vaad ettiği cennete dahil olasınız. Akimis salat, inne salate tenhalen fahşâike ve münker, ve la dekbu'ma fi ekber, vallahu alâ zâlâ İslamûn, sadakallahu alâ.